Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Aslan Yönetim Kurulu Başkanım ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli Aslan üyeleri, gönüldaşlarımız ve değerli izleyenler. 2024 yılı Aslan Seminerler dizisinin birincisine hoş geldiniz. Seminere başlamadan önce Assam hakkında kısa bir bilgi arz etmeyi istiyorum. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, yani kısaca Assam, 17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Faaliyet alanı uluslararasıdır. ASSAM'ın üye olduğu çatı kuruluşlar Milli İrade Platformu, İDSB yani İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, TGTV yani Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'dır. ASSAM'ın yönetim organları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı'dır. ASSAM'ın yönetim organları biraz önce ifade etmiştim. ASSAM'ın bünyesindeki kurullar ise Yüksek İstişare Kurulu, Stratejik Araştırma Kurulları, İlmi Etüt ve Akademik Değerlendirme Kurulu ve Yayın Kurulu'ndan oluşmaktadır. ASSAM'ın yıllık faaliyeti kapsamında her yıl Kasım veya Aralık ayında icra edilmekte olan uluslararası kongreler ve genel olarak bu kongreye hazırlık kapsamında kongre alt başlıklarının konu alındığı konferanslar, seminerler ve paneller yer almaktadır. ASSAM faaliyetlerini ASSAM Kongreleri web sitesi ve kurumsal web sitesinde 3 ayrı dilde yayımlamaktadır. Ayrıca ASSAM UHAT, Uluslararası Hakemli Dergimiz, yılda 2 sayı halinde dijital olarak yayımlanmaktadır. Dergiye yansıda görülen linkten ulaşılabilir. Peki neden böyle bir stratejik araştırma merkezi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur? Batı dünyasında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de kendi devletlerine müşterek dış politika stratejileri üreten, sivil veya devlet tarafından desteklenen çok sayıda düşünce kuruluşu, stratejik araştırma merkezi faaliyet göstermektedir. Ki bunların bünyesinde eski politikacılar, iş adamları, eski askerler ve hükümette görev almış e, veya alacak olan kişiler görev almaktadır. Bunlar devletlerinin emperyal dış politikasına alternatifler üretmek suretiyle özellikle İslam ülkelerinin sömürülmesi yöntemlerine ilişkin plan ve projeler hazırlayarak karar verici devlet bürokrasisinin dikkatine sunmaktadırlar. Parlamento ve veya hükümetler içinde yer alan temsilcileri vasıtasıyla etkinleştirilerek yürürlüğe konulan bu şeytani planlarla dünyanın üzerindeki finansal kapitalist sömürü düzenlerini 8-10 yılda bir güncelleyerek sürdürmektedirler. Yani bu emperyal devletler teknolojik üstünlüklerinin yanında güçlü ve kabiliyetli istihbarat teşkilatlarıyla modern harp silah ve araçlarını kullanarak İslam dünyasını teşkil eden coğrafya üzerinde sömürü düzenlerini giderek güçlendirme hususunda çok avantajlı bir konuma gelmişlerdir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren özellikle 19. yüzyıldan itibaren edilgen askeri, ekonomik, diplomatik ve psikolojik üstünlüklerini kültürel ve sosyolojik propaganda ile takviye ederek İslam toplumlarını yaşam tarzı, inanç ve kültür değerlerini erozyona uğratarak kendileri olmaktan uzaklaştırmışlar, kendi milli ve dini kimliklerine yabancılaştırmışlardır. Halen de silah ve teçhizat üstünlüklerini sosyopsikolojik bir savaşla takviye etmektedirler.
İttihat-ı İslam'a olan ihtiyaç durumu Osmanlı İmparatorluğu'nun son çeyreğinde Müslüman aydınlar tarafından sıkça dile getirilmiş. Cumhuriyet döneminde de zaman zaman milliyetçilik ideolojisiyle birlikte bu yönde çareler aranmışsa da evet İslam birliği şart ama nasıl sorusuna cevap bulamayan nazari bir talep, ütopik bir olgu olarak teoride kalmıştır. Assam yaptığı ilmi çalışmalarla İslam dünyasında yeni bir bakış açısıyla bunun mümkün olabileceğini, birlik olmanın zaruretini, yolunu, yordamını ve avantajlarını gösterme çabasındadır. Yüzyıllardır sürmekte olan emperyalist sistemin karşısında birlik teşkil etmenin mümkün olabileceğini göstermek, bu birliğin ete kemiğe bürünmesi için hal tarzları sunma çabasında olan stratejik bir araştırma kuruluşudur. Esasen 90'lı yıllardan itibaren başlayan ve günümüze kadar geçen sürede dozu ve etkisi kapsadığı alan giderek genişleyerek İslam ülkelerine hedef alan, insanlığı kendisinden utandıracak raddeye ulaşan, kanlı, sinsi ve acımasızca uygulanan, ilan edilmemiş bir 3. Dünya Savaşı yaşanmaktadır. Bu yıllarda Amerikan hükümetlerinde görev alan Hristiyanlığın Siyonizm ideolojisini benimseyen, evangelik mezhebine mensup neojon zihniyetli politikacılar vasıtasıyla bu savaş içinde asimetrik unsurların kullanıldığı, konvansiyonel silahların kullanıldığı, siber, korona pandemisi gibi biyolojik araçların kullanıldığı, sosyal medyada üretilen yalanlarla oluşturulan algılarla Müslüman yaşam kültürü ve sosyolojisini, inancını hedef alan hibrit bir savaş formunda cereyan etmektedir. Böylece İslam toplumlarının hissiyatı değiştirilmek suretiyle sözde demokrasi yoluyla hedef alınan ülkelerin seçmen tercihleri de etkilenerek kendi menfaatlerine müzahir yönetimlerin başa getirilmesine gayret edilmektedir. İlk ve Orta Çağ'da gerçekleşen Cermen kavimleri ki bunlar Sakson, Viking, Visigot gibi sayabiliriz. Bu Cermen kavimlerinin vahşi kuzey kavimlerinin Avrupa'ya istilası yağmacı ve katletme karakterinin baskın oluşuyla olsa gerek bu vahşi hissiyatlar ile yoğrulmasından dolayı Batı milletlerinin gaddarane kan dökme eğilimi kendi aralarındaki 30 yıl, 100 yıl savaşlarına sebep olmuş. Sonraları sanayi devriminin de etkisiyle Afrika, Orta Doğu ve Asya İslam coğrafyasına yönelerek Siyonist Yahudilere de sirayet eden sömürü mantalitesini hala kanla devam ettirmektedirler. Son olarak 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze direnişi, Müslümanlar artık köprüden önceki son çıkışın yol ayrımını ve bıçağın kemiğe dayandığını göstermiştir. 7 aya yaklaşan bir süredir devam eden, hiçbir savaş hukuku mevzuatına sığmayan bir canilikle, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına da aldırış etmeksizin, soykırımcı, zalim İsrail terör devleti tarafından çoğunluğu çocuk ve kadın 33 bini aşkın Filistinli sivil Müslüman katledilmiştir. Batı himayesinde sınırsız bir soykırım yapılıyor olması artık insanlarımıza bir birlik sağlanmazsa tümüyle yok edileceği ihtimalini zihnine sokmuştur. Tam da bu aşamada Müslümanların çoğunun dahi şimdiye kadar gerçekleşeceğine inanmadıkları, ütopik bir fikir olarak gördükleri İslam Birliği'nin muhakkak gerçekleşmesi gerektiği bilincini zihinlerde somutlaştırmaya sebep olmuştur. Gelinen noktayı 10 yılı aşkın bir süre önce gören kurucu başkanımız Sayın Adnan Tanrıverdi ve çareler arayan Assam yönetimleri İslam Birliği'nin gerçekleşmesi için fikri ve ilmi çalışmalar yapmak suretiyle birlik için model bir hal tarzı olarak yönetim mevzuatı ve siyasal, ekonomik, askeri, adli teşkilatlanmaya ilişkin bir dizi çalışmasını 2017'de birincisiyle başlayan kongre serisini 23-24 Aralık 2023'te 7. kongresiyle sonuçlandırarak birinci seri İslam Birliği Model Kongre sonuç raporunu kamuya açık platformlarda yayınlanmıştır. Karar verici mekanizmalar için bu konuda zemin sağlanmıştır. Şimdi sözü bu sonuca ilişkin çalışmaları detaylarıyla anlatacak olan Assam Başkanı Yardımcısı Sayın Melih Tanrıverdi'ye bırakıyorum. Buyurun Melih Bey. Söz sizde. Selamünaleyküm.
Teknik masa, Buyurun Melih Bey. ekrana verelim görüntüyü. Herhalde kilitlendi. Şu an Ali Bey'in görüntüsünü kapattım. Şu an ekran paylaşımı yapabilirsiniz Melih Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Ali Bey. Bir sunum yapmayı planlıyorum. Uzunca bir sunum olacak. Bir kısmını bugün, bir kısmını da önümüzdeki hafta sonu, belki Cuma günü gene gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ee, Uzun ve kapsamlı bir sunum olacak. Çünkü konu çok ağır bir konu. Bugünkü seminer konumuz İslam Birliği. Tabii İslam Birliği dendiği zaman çok e, önemli bir konu. Dünyanın en önemli konusu diyebiliriz İslam Birliği'ne. Çünkü İslam ülkelerinin bir birlik oluşturması dünyanın tüm dengelerini değiştirecek kapsamda bir çalışma. E, Dolayısıyla e, üzerine konuşmak da çok zor. Aslında bu konuda konuşmayı kendimi yetkin ve yeterli de görmüyorum. Ama bu konuda konuşması gereken e, uzman isimlerin, hocaların, akademisyenlerin, ondan sonra kanaat önderlerinin e, biraz çekimser kaldığını düşünürsek bir yol açmak babından ASSAM'ın neler yaptığını tekrar gündeme getirmekte fayda gördük. Dolayısıyla bu seminerleri yapmakta, e, bir adım atmakta fayda gördük. E, Şimdi dillere pelesenk olan bir İslam Birliği var veyahut da işte İttihat-ı İslam e, diyoruz. Bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda e, net bir yol haritası ortaya koyamıyoruz. Yani bunun gerekliliği konusunda herkes müttefik olmasına rağmen İslam Birliği'nin nasıl gerçekleşeceği konusunda e, bugüne kadar herhangi bir ortaya net bir çalışma konmuş değil. Veyahut da konulan çalışmalar belki yetersiz kalıyor. Dolayısıyla ASSAM bu konuda bir eksikliği doldurmak için adım atmış durumda. E, ASSAM İslam Birliği'nin nasıl olabileceğine dair fikri çalışmalar yürütüyor. Ali Bey'in de bahsettiği gibi bir stratejik araştırmalar merkezi, bir think tank kuruluşu, bir fikri çalışmalar yürüten bir merkez. Bu fikri çalışmalardan en çok ses getireni Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri serisidir. Ki bu seri 7 kongreden oluşmuştur. Size bu kongre serisinin çıktılarını anlatmaya çalışacağım ben. Biraz teknik bir konu olacak aslında. Niye? Çünkü İslam Birliği'nin yol haritasının nasıl olacağı üzerine çalışıyoruz çünkü. Hani sürekli İslam Birliği olsun, tamam dua edelim, ondan sonra çeşitli etkinlikler düzenleyelim, ondan sonra Allah'tan bunu niyaz edelim, çalışalım ama ne yapalım da asla İslam ülkeleri bir birlik oluştursun? E, bunun için bir teknik yol haritası çıkması gerekiyor. Dolayısıyla e, İslam Birliği nasıl gerçekleşecek sorusuna bir hal tarzı sunarak cevap vermek üzere ASSAM bazı çalışmalar yürüttü. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 2013 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar ile İslam Birliği vecibesinin Müslümanların yaklaşık 100 yıldır dilinden düşürmeyen ama bir türlü fiiliyata dökemedikleri İttihat İslam'ın nasıl gerçekleşeceğinin pratiği için model çözümler üretiyor. İslam Birliği gerçekten çok kapsamlı bir konu olması sebebiyle çok kapsamlı bir çalışmayı da gerektiriyor. Ee, Yani adım adım, basamak basamak, safha safha ilerlemek gerekiyor. Örnek olarak
50 küsur kişi bir etkinlik gerçekleştirecek olsalar etkinliğin hacmine göre saatler, günler süren hazırlık ve koordinasyon gerekir. Bu 50 kişi bir şirket kurup uzun vadeli bir çalışma yapacak olsalar saatlerce, günlerce süren bir çalışma yetersiz kalır, haftalarca üzerine çalışmaları gerekecektir. Ama biz 57 tane İslam ülkesinin birlik oluşturmasından bahsediyoruz. Yani 50 kişinin yapacağı bir etkinlik değil, 50 kişi etkinlik veyahut da bir şirket kurmak değil. Bu uluslararası bir birlikten bahsediyoruz ve ülkeler bazında. Dolayısıyla bu birliğin kurulabilmesi için ne kadar sürecek bir ön hazırlığa ihtiyaç var? Bu hazırlığı kim yapacak? Nasıl yapacak? Bu sorulara, bu ve buna benzer sorulara cevaplar üretmemiz gerekiyor. Bu tür büyük organizasyonlar tabii ki hayal etmekle başlar. İlk önce hayal edip canlandırmak gerekir zihinde. Akabinde bu hayali fikre dökmek gerekir. Bu fikri paylaşıp, kamuoyuyla paylaşıp ondan sonra katkıları almak gerekir. Paydaşlarla e, bu konuları masaya yatırmak gerekir. Sonra planlama yapılır, projelendirilir. Sonra uygulama ve icra safhası gelir. İşte Assam fikri çalışmalar yürüten think tank türü bir sivil toplum kuruluşu olarak İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacıyla İslam birliğine ulaşmak fikrine ışık tutacak iki tane model oluşturdu. Bakın çok önemli bir şey. İki tane model oluşturdu Assam. Yanlış duymuyorsunuz. İki tane modelden bahsediyorum. Diyorsunuz ki şu anda birini biliyorduk da ikincisinden haberimiz yoktu dediğinizi duyar gibiyim yani. Ee, tabii e, insanlar taşın altına ellerini koymayınca, söylemden ileri gitmediğimiz takdirde, eleştirmekten ileri gitmeyip oldurmaya gayret etmediğimiz sürece maalesef hayat akar gider, bazı şeyleri de kaçırırız. Ee, bugün size sunumunu yapacağım konular 2013 yılından beri ASSAM'ın yürüttüğü çalışmalar. Bahsedeceğim İslam Birliği'ne giden iki model de yeni değil. 2017-2020 yılları arasında oluşturuldu. Bugün yıl oldu 2024. Ama biz hala dikkatleri buraya çekmeye çalışıyoruz. Ee, bu modellerden bir tanesi üzerinde çeşitli fırtınalar koptu. Onu duydunuz ama ikincisi üzerinde hiç durulmadı bile. Ee, tabii biz ne kadar anlatmaya gayret etsek de boş. Halbuki muhalif görüşte olanlar aleyhimizde bir kampanya yürütse hemen pozisyon olup saklanma ve kamufle olmayı o kadar iyi beceren dostlarımız var ki. Yani Allah Teala Asır suresinde ne buyuruyor? İnsan helak olmuştur. Helaktan kurtuluşun yolunu da açıklamış. Diyor ki iman etmek, salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmek. Tamam, iman ettik, namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik falan. Salih amel de yapıyoruz, tamam. İttihat İslam'ı yani hakkı da tavsiye ediyoruz. Sabrı da tavsiye ettik. Helak olmaktan kurtulduk mu? Hakkı tavsiye ederken uğradığımız saldırılar karşısında söylediklerimizin arkasında durmak yerine yani tavsiye ettiğimiz sabrı göstermek yerine saklanacak köşe bucak arıyorsak kurtuluşa erenlerden olabiliyor muyuz? Bence kendimize bunu sormamız lazım. Yani ne soracağız? Çil yavrusu gibi dağılanlar kurtuluşa erebiliyorlar mı? Neyse, işimiz şikayet etmek değil, üretmek ve icra etmek. Dolayısıyla sunumumuza devam edelim. İslam ülkelerinin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afrika Birliği ve benzeri örneklerden biri gibi veya tamamen bambaşka bir model şeklinde bir birlik oluşturmasının gerekliliğine inanarak yürüttüğümüz çalışmalardan size bahsedeceğim. Bu çalışmaları 10 yılı aşkın zamandır yürütmekteyiz. İslam dünyası bu tür çalışmalara yeteri kadar rağbet göstermese de karşı cepheyi hop oturtup hop kaldıran çalışmalara imza attı. Şimdi size bu çalışmaların çıktılarını anlatmaya çalışacağım. Oldukça ağır bir konu. Sunum planımıza şöyle bir göz atalım. E, özetle e, bugün size ASSAM'ın amacı, e, arkasından ASSAM kongrelerinin amacı,
Tüm bu çalışmaları yürütmekteki gerekçemiz ne sebeple bu çalışmaları yürütüyoruz? Niçin bu çalışmalara ihtiyaç duyuluyor? Ee, Uluslararası Assam İslam Birliği Modeli Kongreleri serisinin kapsamından bahsedeceğim. İslam Ülkeleri Birliği modeli önerimizden bahsedeceğim. Tabii ki Model Afrika Konfederasyonu'ndan bahsedeceğim. Ana başlıklar bunlar. Bugün e, bu konuların tamamını anlatmaya vaktimiz yetmeyecek muhtemelen. Aşağı yukarı bir yarısına kadar geldiğimizde geri kalanını haftaya bırakmayı tercih edeceğim. Çünkü yorucu ve kapsamlı bir konu gerçekten. Bu arada bakıyorum YouTube'da bazı mesajlar var. Evet. Soru gelirse konu çok uzun olduğu için belki arada cevaplamak imkanı olmaz ama soruları daha sonra alıp e, önümüzdeki seminerde vakit olsa önümüzdeki seminerde olmazsa belki üçüncü bir seminer daha düzenleyerek cevaplayabiliriz. E, Şeyin akışına göre seminerin akışına göre bakalım ona da. ASSAM'ın amacı Müslüman milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, dünyada barışın tesisi ve adaletin hakimiyetinin İslam ülkelerinin bir süper güç olarak dünya siyaset sahnesine çıkmasıyla mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle Müslüman devletlerin her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini, ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır. ASSAM kongrelerinin amacı, ASSAM uluslararası kongreleri, İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerine tespitler yapmak, uluslararası bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli organları belirlemek ve bu organlar için gerekli mevzuat modellerini oluşturmak, İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır bu kongreler. Eğer biz bugün modeller oluşturmazsak, bu tür çalışmalar yürüterek modeller oluşturmaz isek, İslam ülkelerinin birlik oluşturması yolunda yaptıklarımız kahvehane sohbetinden daha kıymetli olmayacaktır. Şunu da eklemekte fayda görüyorum. Biz İslam birliğini biz yapacağız iddiasında değiliz. Şimdilik iki model yani iki tane yol haritası çıkardık. Fakat İslam birliğinin tek yolu, yegane yolu budur iddiasında da değiliz. Olursa böyle olur, başka türlü olmaz demekten de Allah'a sığınırız. Biz gündem oluşturmak, Müslümanların mesaisini hayırlı işlere istihdam etmeye yol açmak, ışık tutmak için çalışıyoruz. Bizim bu eksik ve kıymetsiz çalışmalarımızı Rabbim bereketlendirsin. Amin. Afrika İslam Birliği modeli uluslararası kongrelerinin birinci serisi 2017-2023 yılları arasında 7 uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir. İcra edilen 7 kongre sonucunda İslam ülkelerinin birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda ve assam.org.tr ve assamcongress.com adreslerinde yayınlanmıştır. Bu çalışmaları yürütmekteki gerekçemizle ilgili ana başlıkları ekranda görüyorsunuz. Sadece sayısal veriler sıkıcı gelebilir ama İslam Birliği'nin neden gerekli olduğu konusuna değinmeden
konuya girmeyi de doğru bulmuyorum. Dolayısıyla size bu gerekçelerden bahsedeceğim. Şu başlıklar altında işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz başlıklar altında. İslam dünyasının jeopolitik konumu ve stratejik değeri, İslam dünyasının maruz kaldığı küresel saldırılar, Afrika İslam Birliği jeopolitik modelini gerekli kılan sebepler, İslam Ülkeleri Birliği modeli önerimiz. Evet, İslam dünyasının jeopolitik konumu ve stratejik değerinden başlayalım. Dünya üzerindeki 206 devletin 57'sini halkı Müslüman ülkeler teşkil etmektedir. Yaklaşık 8 milyarlık dünya nüfusunun 2 milyarını Müslüman devletlerin insanları, 150 milyon kilometre kare olan dünya karalarının 31 milyon kilometre karesini de 57 İslam ülkesinin toprakları teşkil etmektedir. İslam coğrafyası kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan, dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıldeniz ve Karadeniz'in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Babel Mendeb, Çanakkale ve İstanbul Boğazları ve Süveyş kanalını kontrol eden, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi'ne kıyıları olan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri'ne de denizden sınır komşusu olan, dünya, kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkanına sahip bulunan, dünya petrol rezervlerinin %55,5'una, üretiminin %46,5'una, doğalgaz rezervlerinin %64'üne, doğalgaz üretiminin %34'üne sahip olan İslam dünyası yüz ölçümü ve nüfusu ile dünyada birinci sırayı alırken jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri, tarihi birikimi, savunma bütçesi, harp, silah, araç, gereç sayısı dikkate alındığında imkan, gayret ve hedeflerini birleştirerek dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip bulunmaktadır. İslam dünyasının maruz kaldığı küresel saldırılar. Egemen olması gerektiği coğrafyasında İslam dünyası, her bir İslam ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleriyle savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşı'nın alanı haline getirilmiştir. Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist Batı devletlerinin müdahaleleriyle büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Üçüncü Dünya Savaşı, İslam ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra başsız kalan İslam alemi, küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, İslam coğrafyasını ele geçirmek için İslam ülkelerinde kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekalet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır. Afrika İslam Birliği jeopolitik modelini gerekli kılan sebeplere bir göz atalım. Özellikle dünya hakimiyet mücadelesi şeklinde gerçekleşen Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın jeopolitik teorilerin etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı,
Osmanlı Batı ekseninde Siyonizmin tarif ettiği yolu, İkinci Dünya Savaşı ise perde arkasında Siyonizmle birlikte Londra, Paris, Berlin, Moskova hattını yani kara hakimiyet teorisine ait yolu izlemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ana hedefi Müslümanların jeopolitik merkezi olan Osmanlı'nın tasfiyesidir. Bu tasfiyede ırkçı jeopolitik tezin yani Siyonizmin etkili olduğunu görmekteyiz. Osmanlı'nın tasfiyesi ile birlikte İslam dünyası merkez ülkesiz yani başsız kalmıştır. Başsız bırakılan İslam ülkeleri emperyalizmin açık hedefi haline gelmiştir. Sonrasında ulus devletlerin inşası ve bu devletlerin birbirleriyle sorunlu olmaları zayıf ve güdümlü idareler Siyonizmin işine yaramış, 1948'de hayali sınırları arz-ı mevcut olan İsrail terör devleti kurulmuştur. Şu bir hakikattir ki eğer İslam dünyası bir ve bütün olsaydı İsrail terör devleti kurulamazdı. Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı sonundaki paylaşıma itirazının bir sonucu olarak İkinci Dünya Savaşı Avrupa kıtasında başlamasına rağmen savaşın ilerleyen yıllarında Pasifik bölgesindeki Japonya'yı da içine alan tüm dünyada korkunç bir yıkıma ve küresel seviyede bir hesaplaşmaya dönüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni ya da iki kutuplu dünyada Müslümanlar temsil edilmemektedir. Birleşmiş Milletler ve benzeri yapılar hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin yani İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin hukukunu esas almaktadır. Dolayısıyla İslam dünyası sahip olduğu jeopolitik değer, yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından hasta Batı'nın açık tehdidi altındadır. Batı'nın medeniyetler çatışması üzerinden başlattığı medeniyet içi çatışma ile ikame ve idame ettirdiği işgalleri durdurmanın bir tek yolu vardır. O da İslam dünyasının bir medeniyet içi ittifak kurup idame ettirmesidir. Yaşananlar bir tesadüf değildir, planlıdır. Yüzyıllardan beridir adım adım elde edilmiş bir sonuçtur. Bugün yaşananlar hiç kuşkusuz dünyayı bir Yahudi hapishanesine çeviren Yahudi Nazizmi, siyasal Siyonizm sapkın felsefesinin bir sonucudur. Bu zulüm düzeniyle mücadele etmek bütün Müslümanların vazifesidir. İslam Ülkeleri Birliği modeli önerimize de bir göz atalım. 2017-2023 yıllarında İslam ülkelerinden akademisyen, hukukçu, bürokrat, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumların katılımlarıyla yürütülen 7 uluslararası kongre sonucunda İslam ülkelerinin bir birlik oluşturması için bir model önerisi ortaya çıkmıştır. Bu modeli ASSAM olarak biz Afrika İslam Birliği modeli olarak isimlendiriyoruz. Uluslararası ASSAM İslam Birliği modeli kongreleri serisinin 2017-2023 yılları arasında icra edilen ana konuları şu başlıklar seçilerek gerçekleştirilmiştir. İslam Birliği için yönetim şekli, organları ve mevzuatının tespiti. 2017 yılında icra edildi bu çalışma. 2018 yılında İslam Birliği için ekonomik işbirliği usul ve esaslarının tespiti. 2019 yılında İslam Birliği için savunma sanayi işbirliği usul ve esaslarının tespiti. 2020 yılında İslam Birliği için ortak savunma sistemi usul ve esaslarının tespiti. 2021 yılında İslam Birliği için ortak dış politika usul ve esaslarının tespiti. 2022 yılında İslam Birliği için ortak asayiş ve güvenlik usul ve esaslarının tespiti. Son olarak 2023 yılında da İslam Birliği için ortak adalet sistemi usul ve esaslarının tespiti konuları çalışılmıştır. Bunu bir de timeline üzerinde, zaman çizelgesi üzerinde görelim. 2017'de geçmişten geleceğe yönetim biçimleri, 2018'de İslam ekonomisi ve ortak ekonomik sistemler, 2019'da ortak savunma sanayi üretimi, 2020 yılında savunma sistemi, 2021 yılında dış politika stratejisi,
2022 yılında Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu, 2023 yılında da adalet sistemi konuları işlenmiştir. Şimdi 2017 yılı itibariyle icra edilmiş olan İslam Birliği'nin idari yapılanması nasıl olmalıdır e, konulu çalışmamıza bir göz atalım. Assam, Afrika mihverindeki e, Asya ve Afrika, yani İslam ülkelerinin toplandığı ana bölge Asya, Afrika kıtaları olduğu için biz Afrika olarak isimlendiriyoruz kısaca bunu. Afrika mihverindeki 57 İslam ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden, bakın bu çok önemli, 57 İslam ülkesinin milli sınırları ve mevcut yapıları değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre 9 bölgesel federasyon ve bu bölgesel İslam federasyonlarının oluşturduğu konfederal bir yapı ile bir irade altında toplanarak 50 İslam Birliği'nin oluşturulmasını mümkün görmekteyiz Assam olarak. Tekrar vurgulamak istiyorum. 57 İslam ülkesinin milli sınırları, yönetim biçimleri, dilleri, bayrakları gibi özellikleri değişmeyecek. İslam Birliği'ne oldukları gibi dahil olacaklar. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü bu konu sürekli manipüle edilmeye çalışılıyor. Şu anda ekranda İslam Birliği'ni oluşturan federasyonları görüyorsunuz. Bir önceki ekranda harita üzerinde görmüştük. E, Bu 9 tane federasyonu, tasavvur ettiğimiz 9 federasyonu işte Orta Doğu, Orta Asya, Yakın Doğu, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Güneybatı Afrika, Doğu Afrika, Kuzeybatı Afrika, Avrupa Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları olarak isimlendiriyoruz ve bunlar için kullandığımız kısaltmaları ekranda görüyorsunuz. Federasyonlar oluşturan milli devletleri de federasyonlara göre listelediğimizde e, ekranda gördüğünüz yapı oluşuyor. İslam Birliği Konfederasyonu var. Bu konfederasyonun altında meclis ve kabine var. E, Bakanlar Kurulu'nun olduğu kabine ve bu federasyonların oluşturduğu meclis, federasyonlardan gelen temsilcilerin oluşturduğu meclis var. 9 tane, özür dilerim, 9 tane federasyon var altta gördüğünüz gibi. E, ve altlarında da bu federasyonlara dahil olan İslam ülkelerini görüyoruz. 2017 yılında gerçekleştirilen, şu anda anlatmakta olduğum geçmişten geleceğe yönetim biçimleri başlıklı Uluslararası İslam Birliği Kongresi neticesinde 2 tane önemli çıktı hazırlandı 2017 yılında. Birincisi, İslam Birliği için Assam İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu. Ekranda görüyorsunuz. İkincisi de Afrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası. Bu model bir anayasa. Ee, önerdiğimiz teknik yapı için önerdiğimiz anayasa bu. Ee, İslam Birliği için Assam İslam Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu imzaya açıldığı 2017 Aralık ayında 109 uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından kurumsal olarak, 615 kişi tarafından ise bireysel olarak ıslak imza ile imzalandı 2017 yılında. Yüzlerce kişi de internet ortamından yürüttüğümüz kampanyayla deklarasyona onay verdi. Afrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Model Anayasası da bir anayasa modeli olarak kamuoyu ile paylaşıldığı dönemde ciddi ses getirdi.
Onu da ayrıca incelemek gerekecek bu anayasayı da. 2017 yılında icra edilen Uluslararası İslam Birliği Modeli Kongresi'ne 27 İslam ülkesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler, kanaat önderleri katılmış olup 11 ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri sunulmuş ve neticesinde şu model tebarüz etmiştir. Bunu da bir deklarasyonla 2017 yılında yayınlamıştık zaten. İslam Birliği'nin teşekkül edebilmesi için İslam akidesi teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmalıdır. Niçin? Bunun İslam Birliği olabilmesi için İslam'a esas almalıdır diyoruz. İslam Birliği'nin tesisi için hizmet vermek üzere İslam Birliği'nin kurulmasına istekli ülkelerin bakanlar kurullarında İslam Birliği bakanlıklarının ihtasının zararı olduğu kabul edilmelidir. İslam Birliği'nin ilk adımı İslam ülkeleri parlamentosunun teşekkülü olmalıdır. Federal yapıya kavuşturulması tasavvur edilen 9 coğrafi bölgenin her birinden birer devletin ortak iradesiyle Afrika İslam Devletleri Birliği teşekkül ettirilmelidir. Ee, İslam bir işbirliği teşkilatı gibi etkisiz bir yapı olmasını istemiyorsak eğer kurulacak olan İslam Birliği'nin, birliğe dahil olacak ülkelerin bünyelerinde öncelikle İslam Birliği Bakanlığı kurulması gerektiğinin zaruretine inanıyoruz. Nasıl ki daha önce Türkiye'de bunu yaşadık. Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yürütülürken Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuş, ihdas edilmişti. Bunun gibi İslam ülkeleri de bünyelerinde bakanlık kabinelerinde birer tane İslam Birliği Bakanlığı ihdas etmeliler ve buraya bir bakan atanmalı ve bu bakanların oluşturacağı e, parlamentoyla e, İslam ülkeleri parlamentosu kurulmalıdır. İslam Birliği'ne katılma talebinde bulunacak yeni devletlerin kabulüne deklarasyona devam ediyorum. 2017 yılında oluşturulan deklarasyona devam ediyorum. İslam Birliği'ne katılma talebinde bulunacak yeni devletlerin kabulüne İslam ülkeleri parlamentosunun salt çoğunluğu ile karar verilmelidir. Müslüman devletler İslam ülkeleri birliğine katılma kararını kendi parlamentolarının örneğin 2/3 çoğunluk oyuyla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunluk oyuyla karar verebilmelidir. Kurulacak İslam Birliği'nin adı, yönetim şekli, birlik başkanının statüsü ve seçilme şekli, resmi dili, bayrağı, başkenti, yasama, yürütme ve yargı yetkisi, birliğin yasama, yürütme ve yargı organlarının teşkili, parlamento üyelerinin seçim usul ve esasları, bütçesi ve üye devletler tarafından bütçenin karşılanma usul ve esasları, bölgesel yapıların oluşumu, yetki ve sorumlulukları, üye devletlerin yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususların üye devletlerle uyumlu olarak İslam ülkeleri parlamentosunun kararları ile uygulamaya konulmalıdır. Her ne kadar Assam bir model ortaya koyuyor ise de tüm bu sayılanlar İslam ülkeleri tarafından karara bağlanacak konulardır. Bizim ortaya koyduğumuz model sadece bir hal tarzıdır ve İslam ümmeti en mükemmel hal tarzını oluşturabilecek birikime sahiptir. Evet, bu anlattıklarımızı bir yol haritası olarak tekrar özetlersek, bir hal tarzı olarak adım adım İslam Birliği'nin yol haritası, ana kilometre taşları. Öncelikle dedik ki İslam Birliği bakanlıkları her İslam ülkesinin bünyesinde, yani bu birliğe katılmak isteyen İslam ülkelerinin bünyelerinde birer tane kabinelerinde İslam Birliği Bakanlığı kurulmalı. E, Bu bakanlar, İslam Birliği bakanları, bu bakanlıklara atanan bakanlar, İslam Birliği bakanları parlamentosunun da doğal üyesi statüsüyle bu parlamentoyu oluşturmalı. İslam ülkeleri parlamentosunu oluşturmalı. Bu parlamentoda yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle
belirlenecek çalışmaları yürüterek İslam birliğini oluşturmalı. Böyle bir yol haritası izlenebileceğini düşünüyoruz. Afrika modelinde organların yapı içindeki dağılımı da şöyle öngörülmektedir. Ekranda gördüğünüz gibi sorumluluk alanlarının dağılımı. Şuradan lazer pointerimizi açalım. Evet. Şimdi e, milli devletler var dedik. 57 tane milli devlet var. Bu da milli devletler, 57 devlet e, coğrafi özellikleri, ondan sonra etnik yapıları falan göz önünde bulundurarak e, 9 federasyon bünyesinde e, toplanmalarını öngördük. Gösterdik ona ekranda zaten biraz önce. Bu milli devletler 9 tane federasyon oluşturdular. Bu 9 federasyonda bir konfederasyon oluşturdu diye öngörüyoruz. Bu bizim önerimiz. Bu bir hal tarzı, bir model. E, Yani farklı modeller tabii ki uygulanabilir. Bu konfederasyonun yetki ve sorumluluğunda adalet, savunma, savunma sanayi, içişleri ve dışişleri bakanlık e, seviyesinde e, yetki ve sorumluluk alanları bunlar olmalıdır konfederasyonun. Federasyonlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Ekonomi, Kalkınma, Ulaştırma ve Denizcilik, Bilim, Sanayi, Teknoloji, Kültür ve Turizm Bakanlıkları da federasyonların bünyesinde e, olmalıdır diye düşünüyoruz. Ve milli devletler eğitim, maliye, enerji ve tabii kaynaklar, sağlık, tarım ve hayvancılık, gençlik ve spor, orman ve su işleri, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal politikalar, çevre ve şehircilik gibi bakanlıklarda sorumluluk almalıdır. Evet. İslam ülkeleri birliği sürecinde Assam tasavvuru, e, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanabilmeleri için öncelikle yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş. 57 İslam ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği İslam Ülkeleri Temsilciler Meclisi'nin daimi olarak teşekkül ettirilerek İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nun oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Sonra İslam Ülkeleri Konfederasyonu'nun devletlerin asli görev alanları olan adalet, güvenlik ve müşterek dış politika, usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri temsilciler meclisleri de oluşturulmalıdır. Mütakiben de bölgesel İslam ülkeleri federasyonlarının merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüşmeli ve her birinin İslam ülkeleri birliğine konfedere birlik olarak bağlanmalıdır. Nihai olarak bölgesel oluşumların müşterek iradeleri, bölgesel İslam ülkeleri federasyon temsilciler meclislerinde oluşan bu merkezi oluşumların iradeleri de İslam Ülkeleri Konfederasyonu Temsilciler Meclisi'nde temsil edilmeli. Temsilciler meclislerine bağlı icra organları oluşturulmalı. Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde adalet divanları ve adalet divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak ani müdahale kuvvetleri kurulmalı. Asayiş ve iç güvenliğin temini için teşkilatlanılmalı. Dış güvenliğin sağlanması için savunma sanayi üretimi işbirliği oluşturulmalı ve savunma ittifakının organizasyonu yapılmalı. Ortak dış politikaların belirlenmesi ve uygulanması için teşkilatlanılmalı, ekonomik işbirliği oluşturulmalı, İslam Ülkeleri Konfederasyonu için ve bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonları için insan hakları ve ceza mahkemelerinden oluşan bağımsız yargı sistemi oluşturulmalıdır. Milli devletlerin model Afrika Konfederasyonu'nun kurulması için gerekli şartları oluşturacak girişimleri de şunlar olmalıdır diye öngörüyoruz.
Bu safhada milli devletler tarafından Model Afrika Konfederasyonu'nun kurulması için gerekli şartları oluşturmak üzere şu adımlar atılmalıdır. İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği artırılmalı ve ticaret serbestleştirilmeli. Serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliği ve doğrudan yatırımlar giderek arttırılmalı ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabalar arttırılmalıdır. İslam ülkeleri bağımsız ve egemen olmanın ön şartlarından birinin de savunma sanayinde bağımsızlığın olduğu bilinciyle İslam devletleri ile işbirliği yaparak ortak savunma sanayi üretimi imkanları araştırılmalıdır. İslam ülkeleri gerçek tehdidin birbirlerinden ziyade küresel güçlerden geldiğini şuurunda olarak komşu İslam ülkeleri ile savunma işbirliği anlaşmaları yapmalıdır. İslam ülkeleri ülkelerindeki yabancı askeri üslerin, özel askeri şirketlerin ve askeri varlıklarının ülkelerinden ayrılması için mücadele etmelidir. İslam ülkeleri iç ve dış etkilerle kriz yaşayan İslam ülkelerinde uygulanmak üzere takip edecekleri dış politika esas ve prensiplerinde ittifak etmelidir. Halkı Müslüman olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlığa karşı yapılan ayrımcılık, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesinin önüne geçilebilmesi için her İslam ülkesi imkanları ölçüsünde İslam'ı tanıtacak kültür merkezleri ihdas etmeli ve etkinliklerde bulunmalıdır. En uygun tebliğin örnek yaşam tarzı ile olacağı şuuru ile yabancı ülkelere gönderilecek vatandaşlarının titizlikle seçilmesi gerekmektedir. Evet, 2017 yılında Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri Kongresi çıktılarından bir tanesi de Afrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası, model anayasa demiştik. Bu 2017 yılında hazırlandı. Model anayasa, genel esaslar, temel haklar ve ödevler, Konfederal Cumhuriyet'in temel organları, mali ve ekonomik hükümler, son hükümler ve geçici hükümler olmak üzere 6 kısımdan oluşmakta. Ee, Afrika Model Anayasası'nın kısım, bölüm ve ana başlıklarını ekranda listeledim. Anayasanın kendisi e, gayet kapsamlı çünkü. Ee, Şöyle yapsam, evet, şöyle büyüteyim biraz daha net görebilmek için. Genel esaslarda devletin adı ve şekli, Konfederal Cumhuriyet'in ilke ve nitelikleri, Afrika İslam Devletleri Birliği'nin resmi dili, bayrağı ve başkenti, Afrika İslam Devletleri Birliği'nin temel amacı, egemenlik, yasama yetkisi, yürütme yetkisi, yargı yetkisi, kanun önünde eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü, temel haklar ve ödevler, evet, ikinci kısım bu şekilde gidiyor. Ondan sonra burada sadece Filistin'i görüyorsunuz yani model anayasanın Filistin'i gösteriyorum burada. İşte yürütme yetkisi üçüncü bölümde yer almış. Evet, şöyle kaydıralım. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Olağanüstü hal yönetimi demişiz. And içme bakanların göreve gelmeleri, denetlenme yetkileri. Ee, Kıymetli izleyiciler, bu anayasanın model anayasanın örnek kitapçığını internet sitemizden indirebilirsiniz. Detaylıca incelenmesi gerekiyor. Ayrıca belki bunu incelemek için de bir seminer, tanıtmak için de bir seminer düzenlemekte belki de fayda e, olabilir. E, Kapsamlı bir konu gerçekten. Detaylı bir çalışma yapıldı. Yani dediğim gibi bu bir model, bir hal tarzı. Çok farklı hal tarzları ve modeller çıkabilir ama önemli olan bir şekilde buna başlamak, bu konuda mesafe almak. Evet, saat 5'e yaklaşmış gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, bu sunumum bakıyorum 33 slide geçmişim. 33 slide geçtim. Toplamda 80 slayttan oluşan bir sunum bu.
Yani 47 tane daha slaytım var dedik ki. E, Bunu bugün bitirebilmemiz mümkün değil. Ana kısmı burada verdim. E, Konu aslında çok daha detaylı. Ben tabii ana başlıklarla veriyorum sunumu. Konu aslında çok daha detaylı gidiyor. E, Dolayısıyla e, kalan kısımları, kalan başlıkları e, haftaya işlemek daha makul bence. Takip etmek açısından da daha makul olacaktır. İslam Birliği e, dediğim gibi hani ben kendim bu konuda yetkin ve yeterli olduğumu düşünmüyorum. E, Çok fazla eksiğim var bu konuyla ilgili ama bir şekilde de gündemde tutulması gerekiyor bu konu. E, Benden çok daha kıymetli tanıdıklarım var bu konuları işleyebilecek ve gündemde tutabilecek. E, Bunun bir ön adım olmasını ümit ediyorum. E, Teknik çalışmadan bahsettim size, yürütülen teknik çalışmadan. Haftaya e, Cuma günü inşallah bir aksilik olmazsa Cuma gününe planlayacağız gene. Cuma günü aynı saatte seminerin ikinci kısmını icra etmeye çalışacağız. E, Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Katkılarınızı her zaman bekliyoruz. Sorular geldi mi bakamadım ama gelen sorular varsa bir sonraki şeyde seminerde vakit olursa o seminerde olmazsa belki ayrı bir seminer daha düzenlenebilir veyahut da belki bir Zoom toplantısı düzenlenip herkesin katılımıyla bazı şeyler konuşulabilir. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ali Bey, buyurun. Melih Bey, ağzınıza sağlık. Yapılan işleri gerekçeleriyle birlikte çok güzel ifade ettiniz. E, Özet olarak ASSAM'ın amacı, ASSAM kongrelerinin amacı e, ve bu kongrelerin gerekçesi, gerekçenin içinde İslam dünyasının jeopolitik konumu ve değerine değinmek suretiyle e, İslam dünyasına yönelik küresel saldırılara dikkat çekmek suretiyle bu yapılan çalışmaların gerekçelerini de çok güzel ifade ettiniz. Devamında İslam Birliği modelinin kongreler serisinin özetlediniz. Hangi konularla alakalı olduğunu. E, İslam ülkelerinin birlik modelinin nasıl olması gerektiğini bir hal tarzı olarak ifade ettiniz. Model anayasa içeriğinden söz etmek suretiyle izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. E, İslam ülkeleri birliğinin oluşması için adımlardan söz ettiniz. Parlamento kuruluşu, 9 adet İslam ülkesi federasyonu, İslam ülkeleri federasyonu ve bunların konfederal bir birlik oluşturulması yol ve yordamını ifade ettiniz. İslam Birliği bakanlıklarının kurulması, anayasanın oluşturulması, sorumluluk alanlarının dağılımı burada yetkili kapsamında e, yani milli devletler bazında olması gerekenler, federasyonlar bazında olması gerekenler ve konfederal devlet yetkisinde olan 5 ana konu. Savunma sanayi, adalet, iç güvenlik gibi konuları da ifade etmek suretiyle bu haftaki seminerimizi icra ettik. Ancak tabii konu çok detaylı. Kalan kısımları önümüzdeki hafta yapacağımız inşallah seminer içerisinde ifade etmeye çalışacağız ama belki yine zaman yetmeyecek. Çünkü muhtemel sorulara da cevap verme ihtiyacı olacak. Belki bir üçüncü seminer de düzenleyebiliriz sizin de ifade ettiğiniz üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum Ali Bey. Bu kapanış konuşmanızda vurgulamanız gereken Assam iki tane yol haritası belirlemişti. İslam Birliği için iki ayrı model belirlemişti. Birinci modele giriş yaptım. İkinci modele daha henüz değinmedim. Doğru. Pek çok izleyici ve pek çok dinleyicimiz belki bundan habersizler. Bizi iyi takip etmedikleri için oluyor bu. Buna da vurgulamakta fayda görüyorum. Tamam. Çok doğru. Ancak birinciye bu kadar kısa sürede bu kadar değinilebildi. İnşallah müteakip seminerlerimizde de diğer konulara değinmek suretiyle herkesi bu konuda bilgilendirmiş oluruz ve atılacak somut adımlara da bir zemin teşkil edilmiş olur.
Önümüzdeki Öncelikle hafta ikinciden de bahsetmek istiyorum önümüzdeki hafta inşallah. evet, inşallah. Önemli olan zihinlerde bunun mümkün olabileceğine bütün Müslümanların inanması gerekiyor. Aksi takdirde kavli bir duaya da yetişmez. Burada fiili duaya da ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli izleyiciler. Allah'a emanet olunuz. Müteakip seminerde buluşmak üzere. Selamünaleyküm.